Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bob saç kesimi tasarımı nasıl yapılır? Bunu detaylı bir şekilde anlatacağım. Saç kesimine başlarken ilk önce temel ayrımımızı oluşturuyoruz. Temel ayrımımız alnın başlangıcının ensenin bitimine kadar ayırmış olduğumuz ayrıma profil ayrımı diyoruz. Bu profil ayrımı oluşturduktan sonra ikinci ayrım olarak da taç ayrımı. Taç ayrımı da bir kulaktan diğer kulağa kadar ayrılmış olan yine düz hat çizgisine profil ayrımından sonraki ayrım taç ayrım olarak da adlandırıyoruz. Bu ayrımla saçı 4 ana bölüme ayırmış oluyoruz. Ayrımı oluşturduktan sonra ense kısmından yatay ayrımlar oluşturarak kademeli bir şekilde bob saç kesimimize başlayacağız. İlk önce enseden ince, ne çok kalın ne çok ince bir yatay bir ayrım oluşturuyorum. Burada 4 ana bölüm ayırmış olduğumuz için ilk kademede, ilk parçada sağ taraftaki bölümü ayırıyorum. Sonra sol taraftaki bölümü ayıracağım. Ayırdıktan sonra saçın temel boyunu belirleyeceğiz. Bu boyu belirledikten sonra bu kısalıktan başlayarak saçımızı aynı boyda kesmeye devam edeceğiz. Burada tarak altı saç kesim tekniğiyle, yani keskin hat kesim tekniğiyle, düz makas darbesiyle tarağımızı cetvel gibi kullanıp düz bir hat oluşturuyoruz. Burada saçın elini oluşturmuş oluyoruz. Burada saç rengi açık renk olduğu için koyu renkte bir tarak kullanıyorum. Saç kesimi yaparken saç rengine uygun tarak da kullanmanız sizin için kesim yaparken daha iyi sonuçlar elde etmenize yardımcı olacaktır. Açık renklerde koyu tarak, koyu renklerde açık renk tarak kullanırsanız kesiminizde daha net sonuçlar elde edersiniz. İlk kademeyi kestikten sonra yine ikinci kademe olarak kulak hizasından başlayarak yine bir yatay düz ayrım oluşturdum. Burada orta kısmından yine dikey bir ayrım oluşturarak burada saçın alt kısmında kesmiş olduğumuz saç noktasını kılavuz olarak 45 derecelik yatay bir ayrım yani tutuş noktası belirleyerek yine keskin hat kesim tekniğiyle saça 45 derecelik bir açı oluşturuyoruz. Burada yine alt kısmında gördüğümüz gibi kılavuzumuzu gördükten sonra yine düz bir şekilde kesimimize devam ediyoruz. Buradaki saç boyunu alttaki kesmiş olduğumuz saç boyuyla eşitliyoruz. İkinci kademeyi kestikten sonra yine üçüncü kademeyi uyguluyorum ve burada yine bir yatay ayrım oluşturarak saç kesimime devam ediyorum. Saç kesimime devam ederken yine her zaman ortadan başlıyorum. Ortadan yatay 45 derecelik bir açı oluşturarak
yatay 45 derecelik açıyı oluşturmak için yine saçı ortadan ayırıyorum. Serçe parmağımı saçın ense kısmına değdirerek bu açıda tamamıyla bir 45 derecelik açı oluşturuyorum. Alt taraftaki kesmiş olduğum saç noktasını görerek saç parmağıma ense kısmına değdiriyorum ve parmağım gördüğünüz gibi havada kalıyor. Burada 45 derece. Burada saçı dördüncü kısmını yine dikey bir ayrım oluşturarak ayırıyorum ve saçın çıkış yönüne göre tarağımı saçın derisine değdirip oradan dikey saçın çıkış yönüne doğru tarayarak alttan yukarı doğru 45 derecelik bir açıyla kesiyorum. Buradaki açı oluşturmuş olduğumuz açı dikey 45 derecelik bir açıyla kesimimize devam ediyoruz. Burada arka kısmı 3 kademede yani 3 bölümde dikey 45 derecelik açıyla kesiyorum. Burada yine saçın gördüğünüz gibi alt kısmında kesmiş olduğumuz bir önceki saç kesim noktasını gördükten sonra 45 derecelik açıyı oluşturarak ama burada dikey 45 derecelik aşağıdan yukarı doğru yani içten dışa doğru bir 45 derecelik açıyla kesimimi oluşturuyorum. Arkadaki 3 kısmı kestikten sonra yan kısma geçiyorum. Sol tarafı ilk önce yine kademeli bir şekilde keseceğim. Burada müşterimizin duruş bölümünü ayarladıktan sonra saçı aşağı doğru tarıyorum ve gördüğünüz gibi buradan kulak çıkıntısını aldıktan sonra gördüğünüz gibi bir önceki kesmiş olduğum saç noktasından aşağı doğru hafif 45 derecelik bir açıyla kesim işlemime devam ediyorum. Buradan enseden öne doğru kavisli bir açı oluşuyor. Yani enseden öne doğru uzayan bir görünüm elde etmiş oluyoruz. İkinci kademeyi de yine aynı şekilde müşterimizin başının duruşunu ayarladıktan sonra bir önceki kesmiş olduğum saç noktasını görüyorum ve kulak çıkıntısının bölümünü alıyorum ve aşağı doğru enseden öne doğru uzayan bir görünüm elde etmek için hafif 45 derecelik bir açıyla kesim işlemime devam ediyorum. Sol tarafı kestikten sonra sağ tarafı da aynı şekilde kesiyorum. Sol taraftaki uygulamış olduğumuz tekniği sağ tarafta da aynı şekilde uyguluyorum. Burada yine aynı şekilde birinci ayrımımızı oluşturuyoruz. Modelimizin saç başının duruş noktasını ayarlıyorum. Makasla kulağın çıkıntısını da boşluğunu aldıktan sonra bir önceki kesmiş olduğumuz saç noktasından enseden öne doğru uzayan bir görünüm elde etmek için 45 derecelik bir açıyla öne uzayan görünüm elde etmek için parmağımızı 45 derecelik bir açıyla tutuş açısıyla uygulayarak
ve alt taraftaki bir önceki kesmiş olduğum saç noktasını göz önünde bulundurarak kesim işlemimize devam ediyoruz. Ve sağ tarafı da aynı şekilde kestikten sonra saçın ön kısmına hafif bir daha doku kazandırmak için kaşın bitmiş olduğu noktadan başlayarak ön çerçevesinden alın motifi ayrımı oluşturarak bir ayrım oluşturuyorum. Burada yani üçgen şeklinde gelecek şekilde kaşın bitim noktasından başlayarak tepe noktasında alın motifi dediğimiz bir ayrım oluşturacağız. Burada saça üçgen formatında bir ayrım olacak. Gördüğünüz gibi ayırıyorum saç noktasından. Burada saçın ön kısmına biraz doku kazandıracağız. Çünkü modelimizin incelediğimizde ters üçgen formatında bir yüz hattına sahip. Bu da saçın üst kısımları daha geniş, alt kısmı daha dar. Bu nedenle saçın ön kısımlarında hafif biraz perçem e, e, oluşturarak ayrım noktasına göre katlandırma işlemi yapıyorum. Ve bu da bu katlandırma işlemini de arkadaşlar saçın, yüzümüzün yani o katlar elmacık kemiklerine gelecek şekilde olması gerekiyor. Bu nedenle de ön kısmında biraz hareket oluşturmamız gerekiyor. Bu hareket sayesindeki ön kısımdaki sert köşeleri yumuşatarak daha güzel bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Evet, burada işlemimize devam ediyoruz. Ön kısımdaki ayırmış olduğumuz perçem kısmını kesimine devam ediyorum. Bu işlem bittikten sonra saçın uç kısımlarına efire makasıyla hafif inceltme işlemi uygulayacağım. Sizler de diğer videolarımı izlemek isterseniz kanalımın videolar bölümünde birçok kategoride videom mevcut. Bu videolarımı izleyerek istediğiniz tasarımı ve saç modelini öğrenebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarla sizlerle olacağım. Gördüğünüz gibi enseden bombeli öne doğru uzayan bir bob saç kesimi tasarımımızı meydana getirdik. Sizler de saç kesim hizmeti almak isterseniz, saçlarınızı kestirmek isterseniz kanalımın videomun açıklama kısmında sosyal medya adreslerim mevcut olacak. Oradan ulaşarak salonuma gelerek benden saç kesim hizmeti alabilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Şimdiden çok teşekkür ederim ve görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın.